Yargı'nın finaline son 4 bölüm kala heyecan seviyesi iyice arttı. Ilgaz'ın kaçırılmasıyla şok edici olaylar yaşanacak ve herkesi ekranları kilitleyecek çok sürpriz senaryolar izleyeceğiz. Ilgaz'ı kaçıran bu adam kim ve Ilgaz'ı neden öldürmek istiyor? Ilgaz ölecek mi? Bu konuyla ilgili verilen çok ince detaylardan birazdan bahsedeceğiz. En çok merak edilenlerden biri de finalin mutlu sonla mı, mutsuz sonla mı biteceği. Finalle ilgili kimsenin fark etmediği bazı ipuçları verildi. Öte yandan yeni bölümde Ceylin'i ve Yekta'yı beklenmedik sürpriz senaryolar beklerken dizide yaşanacak yeni olaylar ortalığı iyice karıştıracak. Tüm bunlardan ve daha fazlasından kısaca bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. İlk olarak Ilgaz'ın kaçırılması konusuyla başlayalım. Ilgaz'ı kaçıran tetikçi, Eren'e gelen dosyada kapıya kefenlenmiş bir şekilde bırakılan adamı öldüren kişiydi. Bu detay önemli çünkü senaryonun gidişatını önemli ölçüde etkileyecek. Eren bu dosya sayesinde Ilgaz'ı kaçıran tetikçiye ulaşabilir. Evet, bu adam psikopatça, iz bırakmadan ve titizlikle bu işi yapıyor. Hatta öldürdüğü kişilerin adını alfabetik sıraya göre düzenlediği çekmecelere koyuyor. Üstelik bir de onlara ait olan bir eşyayı bu çekmecelerde saklıyor. Peki bu durumu Ilgaz'da yaşayacak mı? Bu adam Ilgaz'ı neden kaçırdı ve öldürecek mi? Bu konuda dikkatle dinlemeniz gereken çok kritik 3 ihtimalden bahsedeceğiz. Birinci ihtimalimiz Yeliz. Ilgaz Serap'ı öldüren kişinin Yeliz veya kocası olduğundan emin. Hatta geçtiğimiz bölüm fragmanında gösterilen ve sonrasında kesilen bu sahnede Yeliz'in nasıl itildiğini görmüştük. Fakat Serap'ın kocası şikayetini geri çekince Ilgaz bir şey yapamadı. Ancak Eren'in getirdiği geçmişe ait olan bir dosya işlerin gidişatını değiştirecek. Bu dosyanın zaman aşımına uğramasına bir hafta kaldı. Kısacası Ilgaz'ın Yeliz'in hesabını kesmesi için tam bir haftası var. Fakat Yeliz, Ilgaz'ın bu işin peşini bırakmadığını görünce parayla bir tetikçi tutarak Ilgaz'ı ortadan kaldırmak istemiş olabilir. Hatta geçmişteki dosyada bir cinayetle yine Yeliz'in adının geçtiğini öğrendik. Demek ki Yeliz şimdiye kadar birçok suç işlemiş. Bu konuda Yeliz'in kocası Oktay, Ilgazların tarafında yer alarak Yeliz'i ve yaptıklarını ifşa edebilir. Evet, bu birinci ve en güçlü ihtimalimizdi. Şimdi gelelim ikinci ihtimalimize. İkinci ihtimalimize göre Ilgaz'ın kaçırılması ve kaçıran kişi Ceylin'in okul dosyasıyla ve bu dosyada Ceylin'in karşılaştığı problemli öğretmenle ilgili olabilir. Bildiğiniz gibi Ceylin bu dosyada suçlu olan kişinin öğretmen olduğunu anladı. Öğretmen ise Ceylin bu işin peşine düştüğü için Ceylin'in arabasına çarparak ona gözdağı verip korkutmak istedi. Fakat Ceylin geri adım atmayacak. Bu konunun üzerine gitmeye devam edecek ve öğretmeni köşeye sıkıştırmayı başaracak. İşte durumlar böyle olunca bir ihtimal öğretmen Ceylin'i ailesiyle ve hatta Ilgaz'ı tehdit edebilir. Belki de bu öğretmenin altından çok büyük bir psikopat kimliği çıkabilir. Üçüncü ihtimalimiz ise Yekta ve İcrel'in bulaştığı Bülent Kısmetoğlu dosyası. İcrel'in babasının katili olan bu adam fazlasıyla tehlikeli biri ve eli kolu her yere uzanıyor. Eğer kendisine kurulan tuzakları çözerse gemileri yakabilir. Hatta daha ilk dakikadan Rafet'i tespit etti ve Yekta şok oldu. Bu hikayede yananlardan biri de Rafet olabilir. Dolaylı olarak az da olsa bir ihtimal Ilgaz'ın kaçırılması senaryosu bu konuya bağlanabilir. Peki Ilgaz ölecek mi? Bu konuda çok önemli detaylar verildi. Şimdi gelelim bu konuya ve diğer bomba sürprizlere. Her bölümün son sahnesinde en çarpıcı detaylar veriliyor. Bu defa tetikçi Ilgaz'a nasıl ölmek istediğini sordu. Belki de yeni bölümün son sahnesinde Ilgaz kendi ölümünü seçecek. Ilgaz'ın ölüp ölmeyeceği konusunda ise önceki bölümlerde verilen bazı detaylar ne yazık ki Ilgaz'ın ölme ihtimalinin daha yüksek olduğu yönünde. Ceylin'in Ilgaz'ı aldığı saat, Ilgaz'ın Ceylin'i aldığı ve uğursuz olarak kabul ettiğimiz kablolu kulaklık, Ilgaz'ın yeni bir çocuk isteği ve yine Ilgaz'ın elindeki yara izi. İşte tüm bu detaylar önemliydi ve Ilgaz'ın öleceğinin bir sinyali olarak algılandı. Bu detayları kısaca değerlendirecek olursak, mesela Ilgaz'ı kaçıran kişi öldürdüğü kişilere ait bir eşyayı alıyor. Belki de Ceylin'in Ilgaz'ı aldığı saati alacak. Bu detay elbette Ceylin'i kahredecektir. Eğer Ilgaz ölürse Ceylin en acılı günlerinde olduğu gibi Ilgaz'ın kendisine aldığı kablolu kırmızı kulaklıkla duygusal şarkılar dinleyerek izleyicileri duygu seli yaşatabilir. Ilgaz'ın elindeki yara izi ise önceki videomuzda bahsettiğimiz gibi cesedinin kimliğinin teşhisi için önemli bir detay. Eğer Ilgaz tanınmaz bir hale getirilirse Ceylin onu elindeki yara izinden tanıyabilir. Hiç şüphesiz bu senaryolar gerçekleşirse izleyicileri duygu dolu sahneler bekliyor olacak. Ilgaz'ın ölmesi durumunda final bölümünde ise zaman atlaması ile Ceylin'in bir oğlunun olduğunu ve adının Ilgaz olduğunu bile görebiliriz. Kısacası şu anki verilere ve olaylara göre finalin mutsuz ve buruk bir sonla bitme ihtimali daha yüksek.
Ancak temennimiz elbette mutlu sonla bitmesi yönünde. Umarız mutlu sonla biter ve Ceylin'in hayalindeki gibi ailecek karavanla tatile giderek sonlanır. Şimdi gelelim diğer sürpriz konulara. Yeni bölümde izleyeceğimiz diğer sürpriz konular kısaca şu şekilde. Osman, Zümrüt'ün yaşlı kocasını öldürmek için harekete geçti ve içeri sızdı. Bu konuda öldürücü hamleyi her an yapabilir. Bu hamle büyük ihtimalle adamı zehirlemek olacak. Ayrıca Merdan Dede Osman'dan şüphelendi ve Osman'ın peşine düşebilir. Kısacası Zümrüt'ün tuzağına düşen Osman büyük bir bataklığa girecek. Diğer yandan Efe ve Tuğçe'nin adli tatil zamanı geldiğinde güzel bir düğünle evlenmeleri bekleniyor. Canberk'le samimiyeti ilerleten Parlayı ise bu konuda kötü sürprizler bekliyor olabilir. Son olarak Çınar'ın kurtuluş bileti dernekteki Dilan olacakken Laçin'in kitaptan Yekta'nın adını çıkarma hamlesi ise Yekta'nın öleceğine dair bir işaret olabilir. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Yeni videolarımızı kaçırmamak ve anında haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.